Herkese merhaba. Sizleri 1961 yılına götürüyorum. Beyazlarda Fischer, siyahlardaysa Petrosyan. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, C6, Karo-kan savunması, D4, D5, at C3, D alır E4, at alır E4, at D7. Karpov varyantı, at F6 hamlesini hazırlıyor. At F3, at G F6, at alır F6, at alır F6. Petrosyan piyon yapısını bozmadan E4'teki atı değişti. Fil C4, F7'ye bakış atıyor. Fil F5, E6 sürmeden önce fili piyon zincirinin dışına çıkartıyor. Vezir E2, vezirini geliştirdi. Uzun rok, kısa rok opsiyonlarını elinde bulunduruyor. E6, D5 kontrolünü artırırken filin çaprazını açtı. Fil G5, F6 atını açmaz aldı. Fil G4, ata dolayısıyla D4'e baskı yapıyor. İstek atı kırıp D4'ü almak. Uzun rok, Fischer şahını güvenli konuma getirip kaleler arasındaki bağlantıyı kurarken D4'ü korudu. Fil E7, açmazdan çıktı ve rok hazırladı. H3, fil H5'e giderse Fischer tempo ile G4 sürüşünü yapacak. Bu yüzden fil alır F3, vezir alır F3. Dar alanda oynayan taraf taş değişimleriyle baskıdan kurtulmaya çalışmalı. At D5, fil alır E7, vezir alır E7. Filler değişildi. Şah B1, profilaktik hamle. Şah C1 H6 çaprazından gelebilecek şahlardan kaçındığı gibi A2'yi destekledi. Kale D8, kalesini yarı açık D dikeyine getirdi. Vezir E4, Petrosyan kale D8 hamlesiyle ne tarafa rok atacağını belli etmişti. Fischer vezirini merkezileşti. B5, ters kanada roklarda taraflar rakip şahın olduğu taraftan piyon sürüşleriyle şaha karşı atak gerçekleştirir. Petrosyan bu sürüşü tempo ile yapıyor. Fil D3, fil vezir bataryası oluşturdu. H7'ye baskı uyguluyor. A5, Petrosyan şah kanadı saldırısına devam ediyor. Ama şahı merkezde kaldı. C3, fili için C2 karesine yer açarken rakibi B4 sürüşünü yaptığında C4 sürüşüyle dikeyleri kapalı tutabilir. Vezir D6, F4 kontrolünü artırdı. Duruma göre vezir F4 ya da at F4'e yerleşebilir. G3, F4 karesini kontrol etti. B4, C4. Dikeyleri kapalı tutarken atı istedi. At F6, vezir ve D4 istek altında. Vezir E5, vezirleri değişmek istiyor. D4 piyonu boşta gibi dursa da vezir alır D4 yapılırsa vezir alır A5. Fischer B4'ü düşürmek istediği gibi açarak saldırılar da gündeme gelirdi. Vezir E5'e geri dönelim. C5, veziri destekleyen D4'e hücum etti. Vezir G5, G7'yi istedi. H6, veziri istedi. Bu konumda vezir alır G7 yapılırsa şah E7, devamında vezir kötü konumda bırakılabilir. Nerede kalmıştık? H6, vezir alır C5, vezir alır C5, D alır C5. Vezirler değişildi. Fischer bir piyon fazla ama bu piyonu koruyabilmek pek de mümkün değil. Şah E7. Oyun sadeleştiği için şahın merkezde piyonlara yakın olması daha iyi olabilir. Ayrıca kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. C6. Bu piyon her türlü düşecekti. Fischer piyonu C6 karesinden vermek istiyor. Kale D6. C6'yı istedi. Kale H1. Kalesini yarı açık E dikeyine getirdi. Kale alır C6. Kale E5. A5'e yüklendi. A4 sürülürse kale B5. B4'ü arkadan tutar. Kale A8. File E4. Şiş 60 gibi dursa da hem at alır E4 var hem de kale D6. Kale alır D6 yapılırsa şah alır D6. Fischer A8'deki kaleyi alırken Petrosyan da
E5'teki kaleyi alırdı. Fil alır A8. Kale alır D1. Şah C2. Tempo ile şahını aktifleştirdi. Kale F1. Petrosyan Fischer'ın şah kanadı piyonlarına baskı uyguladı. Kale alır A5. Kale alır F2. Şah B3. Fischer'ın vezir kanadında 3'e 1 piyon çoğunluğu var. B4'te düşmek üzere. Petrosyan'ın ise şah kanadında 4'e 2 piyon çoğunluğu var. Fischer'ın avantajı ise şahın piyonlara daha yakın olması. Kale H2. H3'ü istedi. Fischer ilgilenmiyor. C5. Geçer piyonunu ilerletti. Şah D8. Şah savunmaya yardıma geliyor. Kale B5. B4'e yüklenirken rakip şahı uzaklaştırmak istedi. Petrosyan bu konumda E5 sürerek karşı tehdit oluşturmalıydı. Kale alır H3. H3'ü aldı ve G3'ü şah çekerek almak istiyor. Kale B8. Şah C7. Kaleyi isterken C geçerinin önüne geçti. Kale B7. Şah C8 ya da Şah D8 yapılırsa Fischer kale alır F7 hamlesiyle devam eder. Sonrasında B4'ü de alıp vezir kanadındaki 3 geçer piyonuyla işi bitirir. Konum çaresiz ama belki de Petrosyan için en iyi devam yolları bunlardı. Şah C6. Aktif karşı oyun arayışı şahı matağı içine sokuyor. Açarak saldırılar var ama ilk önce Şah C4. Rakip şahın hareket alanını tamamen kısıtladı. Kaleyi açarak mat etmek istiyor ve Petrosyan oyunu terk ediyor. Oyun uzatmanın tek yolu kale H4. Fischer G alır H4 ile kaleyi alır. Sonrasında Petrosyan ne yaparsa yapsın Fischer 7. yatayda kaleyi açarak mat eder. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.